Arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir mezat deposu buldum. Mezat nedir? Açık arttırma ile değerli eşyaların satılmasına denir. Aslında müzayede de diyebiliriz ama müzayede de daha değerli, daha sanatsal eşyalar satılır ve 10 liraya aldığın şeyi 100 liraya satamazsın. Orada açık arttırma ile o fiyat yükselir, yükselir, yükselir. Haliyle müzayedeye de herkes gidip bir şeyler alamaz ama mezata gidip alabilir. Oradan bir fritöz de alabilirsiniz. Eski bir sanatçıya ait hiçbir yerde yayınlanmamış bir tablo olur, resim olur, fotoğraf olur. Her şeyi bulabilirsiniz. Tesbih olur, aklınıza ne geliyorsa. Ben çok severim. Eğer bu video sizin ilginizi çektiyse siz de lütfen videonun başına. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hadi. La la ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la ya la la ya. Size kutu açacağım ama şu an bir kutu buldum. Direkt bir ürün var içinde ve pick-up varmış. Süleyman yardımcı olabilecek misin? Bantlı mı bu? Yok yok, direkt aldım. Ne zaman aldın bunu? Aa çok hoş. Bayağı da eski. 2000'in başında aldım ben bunu. İzmir'den almıştım. İzmir'den? Aha, İzmir'den almıştım. İzmir'den İstanbul'a getirdin yani. Evet. Bunu ben bir dönemde kullandım kendim. Hı hı. Ondan sonra şu an çalışıyor mu? Şu an çalışıyor ama bakıma ihtiyacı olabilir. Çünkü bu tarz pick-up'larda içinde lastik dediğimiz plastiği var. Hı hı. O çatlar kullanılmadığı zaman çatlıyor. Evet tamam. Ufak bir parça değişimi. O değiştikten sonra çalışır. Bunlarda öyle mekanizmada problem olmaz çok fazla. Peki mezata götürsek bunu kaça satabiliriz? Kaçtan başlatırız açık arttırmayı? Yani en az 500 liradan başlatmak lazım. 500 liradan. 500 liradan başlatmak lazım. Zeki Müren'in çizmesi mi diyorsun sen şimdi buna? Kaç podluk giyiyormuş? Bayağı eski. Toprağı bol olsun. Arkadaşlar bu arada niye biz alıp da bir şeyleri satıyoruz bayanlar tekrardan? İşte bundan dolayı. Yalnız bu arada bence de gerçekten Zeki Müren'in çizmesidir bu. Sahnede giyiyor mudur sence bunu? Tabii. Bununla ilgili zaten görsel şovları, basında çıkmış fotoğrafları, orijinal siyah beyaz fotoğrafları var zaten. Bir de hatırlar mısın Galatasaray Lisesi'nin orada şey var, Yapı Kredi Kültür. Evet. Orada bir müzesi açıldı onun 3-4 sene önce, tam yılını hatırlayamıyorum. O zaman da zaten kendi kıyafetleri, televizyonu, her şeyi sergilenmişti. 30 pot falan bu bence. Şu 15 olsa maşallah. Kesin. Yani. Daha 30'da belki geçiyor. Daha geçiyordur. Aynen. Müzelik bir parça bence. Bence de. Zeki Satılmaz Müren'in bu. müzesine gidilecek bir parça. Ben bunu alayım evde vitrine koyayım. Yani ben çünkü Zeki Müren'e çok öyle bayılırım. Daha değerli. Bodrum yapmış insandır. Arkadaşlar günümüzün Hotiç kutusunun içinden bakın neler buldum. Neler çıktı. Rahmetli babam edebiyat öğretmeniydi. Bu arada bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin kutlu olsun. Gerçekten onda da aşırı derecede böyle kravatlar vardı. İnanamıyorum yani. Süleyman bunları özellikle mi aldın? Yok hayır tabii ki özellikle. Ama senin de annen baban eğitimciydi değil mi? Öyle biliyorum. Kaç tane kravat var burada? Yüzlerce kravat var. Daha onun gibi birkaç tane daha kutu var. Rahmetli Lütfü Bingöl'ün kravat rengi mürdündü. Biraz dağıtıyorum ben burayı ama emin ol toplayacağım. Satar mıyız şöyle rahat 100'e 150'ye ya da daha mı fazla eder? Tabii şeyine göre değişiyor. Rengine, kumaşına, markasına göre değişiyor ama ilgilileri gerçekten çok ciddi paralar verebiliyor. Özellikle şu son dönemde takip ediyor musun bilmiyorum. Lindy Hop diye bir dans çıktı. Ya daha vardı da Türkiye'de son zamanlarda çok gelişmeye başladı. Onlar böyle 1930'ların, 40'ların, 50'lerin kıyafetleriyle dans ediyorlar. O yüzden onlar bu tür malzemeleri çok arıyor. Arkadaşlar Süleyman bana böyle ufak bir kutu verdi. Çünkü büyük kutuları alamıyoruz şu an. Çok ilerideler. Ama bu kutu da benim çok ilgimi çekti. Neden derseniz Kapadokya'da bildiğimiz halen daha satılan bir şarap şişesi ve Süleyman bunun içi dolu galiba. Evet, içmeyi unutmuşuz. Peki bunu nasıl açacağız? Ben bunu açarım direkt. Kaç aldığını hatırlıyor musun bunu? Onu hatırlamıyorum ama güncel bir şey olduğu için yani şu an herkes tahmin edebilir aşağı yukarı fiyatını. Bence ben bunu 250 liraya rahat okuturum. Yani. Bakır çaydanlık. Gene Kapadokya'da bunları yapıyorlar. Bunu nereden aldın? Hatırlıyor musun aldığın her yerden ne aldığını, ne yaptığını? Bazı şeyleri hatırlamıyorum. Evet, fiyatlara da çok girmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. Ya şöyle ama bana söz verdin, bu kutuyu bana verdin. Bu kutu benim ve ben bu kutuyu direkt okutacağım. Çünkü fiyatlar hep değişkenlik gösteriyor. Yani o günkü müzayededeki kişilere göre. Hürrem Sultan'ın Kaşıkçı elmasını buldum bu kutudan.
Ve ben bunu acaba taksam mı? Ağır olur galiba. Şurası kırık ama Süleyman. Ya, kırık olduğu Sen için mi ben de- kırdın yoksa kırık Aa, olduğu için mi hatırlamıyorum. bana veriyorsun? Kırık olduğu için sana vermiyorum tabii ki. Ama kırık olduğu için değerini kaybetmiş durumda. Aslında 3 milyon dolar ediyordu ama kırık Oh olduğu için my artık God. yani 1 dolar bile etmiyor. Ben bunu 100 liraya Çünkü- okutayım o zaman ya. Olur. Yalnız hepsine bir fiyat verdik arkadaşlar. Ay ben bunları ilkokulda biliyorum. Kasetler, Yeşim Salkam'ın kaseti. Orijinal mi? Orijinal tabii. Ya çok özledim. Teyip kalmadı gerçi. Ve Barış Manço. Anlıyorsun değil mi? Gül Aslında teyip bebeğim. kalmadı değil. İnsanların tercihleri değişti. Doğru. Ben evde teyipten dinliyorum hala. Halil İbrahim Sofrası. 2012'de Halil İbrahim Sofrası diye bir dizi vardı. Arkadaşlar siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ben orada Kadir Çöpdemir'le oynuyordum. Ben bunları satamayacağım. Direkt kendime Kendin alıyorum. alıyorsun. Aynen. Bence paha biçilmez. Ha, o her evde olan zamanında 1950'lerde 60'larda herkesin vitrininde bulunan Sana bir şey söyleyebilir miyim? Annemin de var, halen daha var Var, yani. tabii, Evet var. ve bunun bardak vesaire şurada gerçi kutunun içinde değil ama şu tarz kristal takımları vesaireleri de var. Ama bunu bir temizletmemiz lazım Süleyman. Bayağı kirlenmiş. depo işte depo mantığı bu. Aynen. Eğer müzayedeye çıkmış olsa bu avlanıyor, pullanıyor. İçinde para var. İşte bak ne kadar bereketli görüyorsun değil mi? Depolar böyledir. Aynen. Cüzdanların içinden bir kere mesela bir cüzdanın içinden çeyrek altın çıkmıştı. Hı hı. Yani böyle şeyler olabiliyor. Aynen. Ama- O zaman paralar değerli mi diye bir antikacıya baktırıp o doğrultuda da bu vazoyu 300'e, 400'e, 500'e okutabiliriz yani. Vazo zaten temizlenirse. kendi başına o şekilde fiyatlanıyor. Albüm ve galiba Sultanahmet mi? Herhalde. Albüm değil mi? Evet bakır kabartmalı. Ya Eski çok siyah hoş beyaz ya. fotoğraflarımızı koyduğumuz Evet. ve kesinlikle her evde zaten olan albüm. Yani şu an benim evimde böyle albüm yok. Sanırım bunu da Şimdi satamayacağım. artık her şey dijital ya. Her şey zaten cep telefonunda değil mi senin de? Aynen öyle. Ama bunun da tadı ayrı biliyorsun. Tabii ki. Dokunmak, bakmak. Şu bana göre antika yani bayağı Tabii, bayağı. tabii, bunlar. Ve bayağı değerli. Ben bunu arkadaşlar ne diyorsunuz 800? Bence 800'e verebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Zaten şimdi o bakır ya üstündeki bakır. Hı hı. Bakırın zaten bir metal değeri var. Şimdi Tabii. onu hurdaya bile hani gitseniz satsanız orada bir altın gibi, gümüş gibi değerli metal olarak işlem görüyor ve bir para ediyor. Ağır da. Birazcık ağır. Aa çok minnoş, çok tatlı. Bunu da mı beğendin aldın? Yok o sürpriz bir yerden kalmış geçmiş herhalde ya da poşet içinden çıkmış olabilir. Şu an halen daha böyle çantalar var. Kızlar Var, tabii, kullanıyorlar o- genç tabii güncel. kızlar. O Ben daha bunu güzel. dolap uygulamasında satacağım. Çok tatlı. Kaça gider? Bu yani 40-50 liraya gider. Sen kaça İyiymiş. almıştın hatırlıyor musun? Kalmış ya da bir yerden. hatırlamıyorum, evet. Eski kız Kalmış. arkadaşından mı kaldı Süleyman? Yok o bilmiyorum. Önünde görmedim öyle bir şey. Fifiler çok tatlıymış. Güzel bileklik. O da herhalde Tahta. güncel. Onu ben çok anlamam ama sen bilirsin. Biz Akdeniz Ege insanıyız biliyorsun. Hı. Bunlar güncel yani. Bunu da rahat böyle 25-30'a satabiliriz. Arkadaşlar kaç lira para kazanacağız biz bu şeyden, kutudan Vallahi ya senin bu? dediğin fiyatlarla satarsak zengin olduk. Bence de. Nerede satacağız peki? Online'da satalım. Online'da da satabiliriz. Evet. Anneannemin bozuk para cüzdanı. Çift taraflı. Bir tarafa kağıt para koyuyorsun. Diğer tarafa da bozuk para koyuyorsun. Tamam, bir de fermuar yerim var mı? Fermuar yeri de var. Buraya da kağıt para koyabilirsin ama genelde değerli bir parça, hüviyet vesaire tarzı şeyleri koyuyorlardı. Aa çok güzel bu. Hiç tanımadığım bir insanın resimleri, fotoğrafları. Resim nereden çıktı ya? Acaba kim bu insanlar, yaşıyorlar mı? Ne kadar ilginç arkadaşlar, bakar mısınız? Bir tanıdık falan Evet, değil değil mi? Yok değil. Hı hı. Yani çok on binlerce fotoğraf var bende. Derken Siyah beyaz. senin çocukluğunu bulduk Süleyman dermişim. Ben miyim o? Şaka. Kendini alırmışsın, koyarmışsın Arkasında yazı var buraya. mı? Bakalım. Arkasında. Bazılarının yazı olur arkasında. Evet var. Essam 7,5 aylık. 1968 vay be. 1968 ise Essam 73 şimdi. tanesi, 68 doğmuşsa şu an 53 yaşında. Ah matematiğim benim çok kötü. Sana bakıyorum direkt yani. Yalnız çok iyi ya. Bir de böyle not defterleri var biliyorsun değil mi? Günlükler var. Çok nostaljik. Aşkını anlatıyor. Ya da ne bileyim ailesindeki özel durumları anlatıyor. Yıllar sonra bir şekilde eline geçiyor. Hiç sıkılmadan okuyabilirim. Gerçekten çok hoş. Bunları satmaya gerek yok. Ama ileride hafif bir galeri, müze vesaire tarzı ufak minnoş bir perada ya da Beyoğlu'nda bir yer açacak olursam
Bunları çerçeveletip şey yapabilirim. Bu arada siz mezatçılar çok ilginç şeyleri çerçeveletiyorsunuz. Atıyorum bir kerane fişini bile çerçeveletebiliyorsunuz. Bunun ama bir değeri oluyor değil mi? Tabii. Şu an düşünebiliyor musun? Şu an bir kerane fişi veya genel fişi diyelim. Kaç kişinin elinde vardır? Eski mikrofonlar çok Evet. iyi ya. Onlardan da var. Çıkarsa, mikrofondan var mı? Var ama şu an bulabilir miyim bilmiyorum. Bence şu an uğraşma ama biz bu videoyu arkadaşlar eğer sever de izlerlerse tekrarlarız diye düşünüyorum. Çünkü senin kaç tane depon vardı? 2 depom var. Evde depo sayarsak 3. Doğru, evde depo. 10 Eylül 1976 arkadaşlar, Cumhuriyet Gazetesi. Çin'in lideri 83 yaşındaydı. Şu an yaşamıyor tabii ki de. Evet. Vay be. Çok iyi. Tamam, o zaman bu kutu tamamen benim dedik. Tabii. Şu an toplam rakamı kafamda şey yapamayacağım ama arkadaşlar bence biz bunlardan çok güzel para kazanırız. Özellikle de şu vazo benim hit parçam, söyleyeyim. Madem baktıma bunlar çıktı. Süleyman, kutuyu bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Ama seni tanımayanlar olabilirler. Tekrardan kendinden bahsedersen sevinirim. Tabii çocukluğumdan beri ben bebekkenden beri hatta plak dinlermişim zaten. Ailem söyler. Daha sonra da ekonomik özgürlüğümüz olmadığı için çocukken dededen kalma işte köstekli saat, babanın hediyesi, babaanneden kalan, işte babaannenin annesinden kalan, o köy evinden çıkma bir şeyleri onlar atmaları gerekirken ben atmalarına izin vermeden oluşmuş bir koleksiyonum vardı. Daha sonra kendi ekonomik özgürlüğümüzü de kazandıktan sonra bunu biraz daha profesyonelliğe dönüştürdük. Hatta bunun üzerine hobimi işe dönüştürdüm. Bir müzayede evim vardı Tophane'de. Öyle derken işte böyle 2 depom, evimde hatta müze depo karışımı bir hal aldı. Şimdi de tabii bazı şeyleri de kullanmadıkça, kolide kaldıkça gün yüzüne çıkarmak gereği olduğunu hissediyorum. Kolilerin içindekileri de işte artık dışarıya çıkarmam gerektiğini düşündüm. O yüzden de bunları başka koleksiyonerlerle, başka alıcılarla buluşturmak istedim. Çünkü artık bana çok fazla geldiler. Ya Süleyman, gerçekten de insanlarla buluşturmuşsun da. Çok da iyi yapmışsın. Şu an merak ediyorum. Evet, onu buldun. O elindeki bir mektup galiba. Evet. 15/7/1977 Cuma günü yazılmış. Erkek mi yazıyor? Anne oğluna yazıyor. Öyle mi? Sevgili oğlum Niko diye başlıyor. Oku. Ne demiş? Evvela selam eder gözlerinden öperim. Hep öyle başlardık. Evet, doğru. Selam ve gözlerden. Büyükse gözlerden öpüyordu, küçükse ellerden öpüyordu biliyorsun. Aynen. Daha sonra işte dertlerinden bahsetmiş, özlediğini yazmış. Kendi şikayetlerini işte bir evde çalışıyor, bir hizmetçi gibi iş görüyor. Çay bahçesinde bir kahveci gibi gidip ona çay alıyor gibi şikayetlere etmiş. Daha sonra da zaten en güzel hoşuma giden yeri demiş öpücükler öperim seni, seven annen diye bitirmiş. Ve altına da hep acele cevap. Yani evet. Bunu hep yazardık. Ben küçük mektup yazmışlığım vardır. Bilmiyorum sen yazdın mı hiç? Ben yazmadım ama çok mektup almışlığım vardı ilkokula, ortaokulda. Aşk mektubu. Babam benden önce toplardı. Hiç asker sevgilin olmadı mı? Asker sevgilim de olmadı. Çünkü askere gidenden ayrılıyorduk biz. Bir koleksiyoncu olarak bu işlere haftanın kaç gününü ayırıyorsun? Mezatlara gidiyor musun? Nasıl oluyor? Yani hayatın nasıl geçiyor koleksiyoncu olarak? Gerçek bir koleksiyoncu 24 saatini ayırıyor şöyle. Fiziksel sen olarak olmasa da. Sen olma koleksiyoncu olduğun için. Ya şöyle 24 saat derken bir fiil değil. Her yere bakarken koleksiyoncu gözüyle bakıyorsun. Evet. Yolda yürürken de, arabayla giderken de veya bir yere yemeğe gitmişsin, bir eve misafirliğe gitmişsin. Gözün hep o tarz eşyaları seçiyor. Görüyor, hikayesini merak ediyor, almak istiyor, satın almak istiyor. Benim öyle çok bir dükkana girip de işte bir fotoğraf görüp de onu almışlığım vardır, istemişliğim vardır. Bazen hediye etmişlerdir, bazen parayla satın almışımdır. Bir eve misafirliğe gidiyorsun akşam yemeğine, vitrinde çok eski antika fincan gördün diyelim ki. Onu genelde vermiyorlar. Ya bunu teklif ediyor musun ev sahibine? Ya şöyle, şu kadara verin beğendiğimi söylüyorum. Eğer bir hikayesi yoksa, özel bir durumu yoksa, bir hediye değilse, bir içinde aşk, işte oğlundan, çocuğundan, eşinden değilse bazen öyle bir harekette bulunabiliyorum.
Sorabiliyorum yani hani satar mısın diye sorabiliyorum çok beğenirsem eğer. Yani sizin gözünüzde her şey satılık öyle mi? Şimdi o çok sert olmadı mı? Her şey satılık değil tabii ki. Hayır. Satmayacağımız şeyler de var. Bunların başında sevgi geliyor. O hiçbir zaman satılmaz. Evet, adamın Sevgiyle içinden olan sevgi çıktı. Çıkacak tabii ki. Ya. Çünkü koleksiyonculuk gerçekten sevgiyle olan bir Gönül şey. işi değil mi? Tabii canım. Bazen tozun içinde kalıyorsunuz. Hiç girmeyeceğiniz yerlere giriyorsunuz. Sadece o ürünü bulabilmek Mesela için. şurası çok belki başka bir insana göre tozlu. Ben koleksiyoncu da değilim ama bana şiir gibi geldi. Burada anılar ton yapmış. Yani beni burada bıraksan 2 gün orayı incele, burayı oku, o mektubu oku, o gazete küpürünü oku. Acayip hoşuma gider. O neden? Çünkü senin içinde de sevgi var o yüzden. Evet, ben sevgi Nilgün insanıyım Bingöl zaten. her zaman bomba gibi ve içinde sevgi dolu. Arkadaşlar şu an şey yaptık, farkındayım ama şöyle körler sağırlar birbirlerini ağırlar modunda. Teşekkür ediyorum bu arada özel alanını bana açtığın için ve bu çekimi yaptığın Ben için. teşekkür ederim. Buna müsaade edip de başkalarına da bunu aktarabilmemizi sağladığın için. Evet. Pandemi bize de, biz bayanlara da, size de oldu mu arkadaşlar bilmiyorum ama dolap, gardırop, işte Letgo gibi, bu bir reklam değil ama firma adı vermiş oldum. Öğretti kılığımızı, kıyafetimizi satmamız gerektiğini. Mesela Zeki Müren'in biraz önce çizmelerini gösterdik ya, pul pul olmuş, dökülüyor. Evet. Ben de deri ceketlerimi vesairelerimi hep sattım. Çünkü hani giymiyorsun, hep evdesin. Çok mantıklı geldi yani. Hatta dökülmeyen tek deri ceketim bu. Şimdi bu da biraz durursa dökülecek. 6 ay sonra satarsın onu. Aynen ama şu an iyiyiz. İnşallah kapanmazsak. Ay pardon, sizi unuttum ben ya. Eğer bizi sevdiyseniz, bu tarz videoların gelmesini bekliyorsanız arkadaşlar lütfen aşağıya o güzel yorumlarınızı bırakın. Sizi çok seviyorum. Eğer hoşunuza gidecekse ve çok tıklanacaksa bu video, yeni bir oynatma listesi kanalda geliyor. Eski antika eşyaları her hafta olmasa da ayda 1-2 video şeklinde 1-2-3 evet, paylaşabiliriz. Daha güzel, daha değişik. Ve bu adam çok derin bir adam. Çok da derin bir deposu var. Neler çıkar neler. Evine de gidebilir miyiz? Tabii. Zaten Hadi gidelim. en güzel parçalar da orada. Değil orada daha her güzel şeyi hikayeler. eve sakladın. Tabii ki yani çünkü seçip kıyamadığım, satamadığım şeyleri tabii evde onda bir vakit geçiriyorum. Hı. Biraz onlarla aşk yaşıyorum, konuşuyorum. Hanımlar da çiçeklerini sularken konuşur, o hesap galiba. O yüzden hani sıkılana kadar bir müddet onlarla yaşıyorum. Sonra müzayedeye gönderiyorum. Anladım. Bir müddet benimle zaman geçiriyor, sonra gidiyor. Süper. İnsanlara önerebileceğim bir kanal var mı peki? Hani eski eşyaları almak istiyorlar ama bir yerlere gitmeyi sevmiyorlar. Ben inceledim biraz ama sen önerirsen daha mantıklı olur. Online'lar var anladığım kadarıyla. Online'lar var. Yıllardan beri benim de takip ettiğim, müşterisi olduğum hem alıcı hem satıcı olarak peramezat.com var. Ona ben de bakmıştım oradan, arkadaşlar. Çünkü günde 7-8 müzayede oluyor. Çok zengin, çok uygun. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. En yenisinden en eskisine kadar. O yüzden çok avantajlı. Bir bakmanızı öneririm ama tabii bu tercihtir. Instagram'da canlı olanlar da yapılıyor. Ama onlarda ben biraz fiyatların çok yükseldiğini düşünüyorum. Çünkü kendim de bir alıcıyım. Sizler de hani bir pazara gitmiş gibi düşünün. Pazarda domates alırken hemen ilk tezgahtan almıyorsunuz. 4-5 tezgahtan geçip ondan sonra alıyorsunuz. Siz de bakın, değerlendirin. En doğrusu kendinize göre alın. Evet, süper. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ederiz. Videonun devamı gelecek. Seviyoruz sizi. Görüşürüz.